Dağların ortasında Hot Spring denilen bu yeri bulduk. Şu an içerisi bayağı sıcak. Bu yer altından gelen bir su bu arada. Burada kazı yaparken sanırım bunu şehre çekmek istiyorlar. Şehre çektikleri zaman da buradan bir tane daha boru çıkartarak burada bu gördüğünüz alanı yapmışlar. Gelen geçen burada gelip sakılabiliyor bu şekilde. Şu an saat 11.30. Gece yarısı yani neredeyse. Ona rağmen hava aydınlık. Yazları İzlanda'da hava tamamen kararmıyor bu arada. Sadece çok azıcık kararıyor şu an gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam ediyor. Gece uyurken falan karavanda bayağı bir sıkıntı. Çünkü karavanda blackout yok. Direkt içeri ışık alıyor. Çok alanı kesiyor olsa da biraz yine de içeri ışık giriyor. O yüzden geceleri maske takıyoruz. Şu an bu girdiğimiz yerde birkaç kişi vardı daha öncesinde. Onlar da biz gelince falan gittiler. Bütün YouTube yayını buradan yapıyormuşum şu anda. Keyifli. Çok güzel. Bayağı güzel burası. Suda bir saat gire çıka takıldık. Yola devam edeceğiz. Bir kalacak yer bulacağız bu akşam. Şu an park ettiğimiz yerde kalmak yasak. O yüzden çok zorlamadık. Zaten yol kenarı falan burası. O yüzden hani riske etmedik. Havada çok kararmadığı için şey hissetmiyorsunuz hani böyle gece oldu uyumam lazım hani kafasına girmiyorsunuz pek. O yüzden keyifli bir yerde. Bir yerde de işte gün kavramı biraz şaşıyor. Hadi bakalım hani göreceğiz ne olacak. Bu gece bakalım nerede kalacağız. Güzel bir yerse kaydederim. Bugün Stockmus'a geldik. Plaj komple simsiyah. Arkamızda çok güzel bir dağ var. Hemen solumuzda da bir tane Viking köyü var. Bu Viking köyü aslında gerçek bir Viking köyü değil. Film için hazırlanmış ama hiç kullanılmamış. Bu tarlanın sahibi de yani bu arazinin sahibi de zamanında o tarlayı olduğu gibi yani yapılan yeri olduğu gibi tutmuş. Çok güzel de bir manzarası var hemen arkada. Tabii köy biraz tahrip olmuş. Hani çok iyi bakmıyorlar anladığım kadarıyla. Eski fotoğraflarını falan görmüştüm buraya gelmeden önce. Aynı şekilde değil. Biraz tabii hani hırpalanmış. Çatıları falan biraz dökülmeye başlamış. Hemen yanında buranın sahibi olan kişi kamp alanı açmış. Dün gece orada kaldık. 2 kişi 30 euro ödedik. Normalde zaten giriş 6,5 euro kişi başı. Gecede kalırsanız 15 euro gibi bir para oluyor kişi başı. İçeride duş falan vardı. Yani çok güzel bir kamp alanı değil. Ama hani zaten dedik içeri gireceğiz, para vereceğiz. Bir gün öncesinden geldik buraya. Duşumuzu falan da burada aldık. O yüzden bizim için de rahat oldu. Karavanımızda duş yaptık. Ama dışarıda duş alıyoruz. Yani karavanın arka kapısını açınca duş orada. Soğuk havalarda falan duş almak zor. Hani ben kendimi içeride temizliyorum bir türlüğüne ama Kulu eğer saçını falan yıkamak isterse o biraz hani zor oluyor. O yüzden de genelde hava güzelse eğer karavanın arkasında alıyoruz duşu. Burası çok soğuk olduğu için genelde öyle bir çok şansımız yok. Arkamda biraz şöyle dolaşayım. Bu arkamdaki dağ hani meşhur olan dağ zaten. Biraz da sola doğru gideceğiz. Orada da fok varmış ve birkaç kuş çeşidi varmış. Zoom objektifim var. Onunla birkaç fotoğraf çekmek istiyorum orada. Daha sonra tekrar bir duş alacağız çıkmadan. Konuştum ben. Okey dedi hani alabilirsin. Saçımı falan kendim keseceğim. Şu an burada çünkü herhangi bir kuaför falan gibi bir şey göremedim yolda. Zaten uzun süredir ben kendi saçımı kendim kesiyorum. Hani İstanbul'a falan gelip gittiğimde hani orada gidiyordum berbere falan ama uzun zamandır hani yollarda olduğum için genelde hep saçımı kendim kesiyorum. Yoksa hani sürekli yolda berber arama falan hani telaşı zor oluyordu. O yüzden kendim saçımı kesmeye başlamıştım. Son olarak da Kulu'ya saçıma falan bakıp rötuş falan atıyor yine hani eğer hani bir şey gerçekten yanlış yaptıysam. Çünkü genelde ben saçıma dokunarak falan saçımı kesiyorum. Hani öyle hissetmeye çalışıyorum. Yanları da genelde hani makineyle çok kısa kesmiyorum ki. Çok kısa kesersem çünkü biraz zor oluyor. Havalar biraz güzeldi son 2 gündür. Bayağı çalıştık. İşlerimiz var, toparladık. Rutinimiz aslında şöyle. Öğlene kadar çalışıyoruz. Öğleden sonra gezmeye başlıyoruz. Sabah kalktığımız saate göre. Bizim için şu anda en güzel tempo oldu. Sabahları da ben hem biraz çektiklerime bakıyorum. Hem biraz da müşteri işlerime bakıyorum. Şu anda mesela arabaya döneceğim. Bugün çektiklerine falan bakacağım. Hemen dosyalarını falan yedeklemeye çalışıyorum. Hani genelde biraz da rutinimi atmaya çalışıyorum ki sürekli hani yollardayız. Hani geziyoruz falan modunda değiliz. Genelde bir tempo bulmaya çalışıyoruz. Hem gezmeye hem de burada gezerken içerik çıkarmaya. Bunun ortasını bulmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar son 2 gün elektrik sıkıntımız olmadı. Onunla ilgili elektriği daha ilerleyen zamanlarda göstereceğim. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan sürekli gündelik olarak paylaşıyorum neler yaptığımı. Eğer gündelik olarak da takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Holy as a ghost, heavy as a feather, pure as the driven snow. But watch your back, it's heartbreak weather. I think it's time you go. My mind's made up.
Bugün buzla çok yakın bir yerde çalıştık. Şurada uzakta bir ev var, görüyorsunuz. Solda bir tane buzul var hemen evin arkasında. Diğer büyük buzul da hemen şurada. Şurada yaşayan adamı düşünsenize. Arkasında 2 tane buzul var. Aracımızı batıya doğru sürerken yolda buzulları görmeye başladık. Şu anda bir tanesine bayağı yakınlaştık. 1,5 kilometre falan yürüdük şu ana kadar. Ve buzulu şu an bayağı bir net görmeye başladık. Geçen sene ilk buzulumu görmüştüm Alplerde. Bu da şu an gördüğüm ikinci buzul ve Avrupa'nın en büyüğü. Şu an etrafında görüyorsunuzdur, her yer sarı gibi böyle. Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Şu arkamda gördüğünüz şeyler. Biraz daha şurada hatta yakınlaşayım. Bu gördüğünüz şeyler yosun tarzı bir liken diye geçiyormuş. Aylık ve mantarlardan oluşuyormuş. Kolayca kontamine olabiliyormuş, yani etraf eğer kirliyse yaşayamıyormuş. İzlanda'da büyümesinin en büyük sebebi de burası çok temiz bir ülke olduğu için burada kolaylıkla yetişebiliyormuş. O yüzden bizim yürüdüğümüz yerin dışına çıkmamız yasak. Çünkü bu liken komple korunan bir bitki örtüsü. Etrafını da gösteririm biraz daha şimdi. Bayağı bir her yer o şekilde. O yüzden de yürüdüğümüz yer, şöyle yolu çevireyim hemen göstereyim size. Böyle bir yerde yürüyoruz. Şu yolu dikkat ederseniz yürüdüğümüz yer, etraf komple o liken. Burada da buzul var işte. Şu an buzula doğru yürümeye devam ediyoruz. Drone'la bir çekim yaptık arkada. Burası bayağı güzel. But watch your back, it's heartbreak weather. I think it's time you go. My mind's made up. Yol burada bitti. Şu an gidecek bir yer yok. Böyle toprak kayması olmuş burada. Şu an yukarıdan bir yere bakıyoruz. Kuleyver'den önce çıktı yukarıya. Eğer geçebilirsek daha da yakınlaşmaya çalışacağız. Say you'll find yours in time, but I'm not sure what's yours and what's mine.